Değerli izleyicilerimiz, bir gurbetçi vatandaşımızın başına Türkiye'de akıllara durgunluk veren bir olay geldi. Almanya'ya 1978 yılında gelen iş insanı İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurmuş olduğu şirketiyle Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Hazer aynı zamanda kazanmış olduğu parayla da memleketi olan doğup büyüdüğü köyü, ilçesine de Yozgat'a, Çayıralan ilçesi Günyayla köyüne de ciddi anlamda yatırımlar yaptı. Kendisi bu hayırseverliğiyle gerek ilinde, ilçesinde pek çok takdir, teşekkür aldı. Bunun yanı sıra pek çok plaket aldı. Böylesine hayırsever bir iş insanının başına neler geldi? Tüm mal varlığının üzerine nasıl haciz konuldu? Bunu sizlerle paylaşacağım. Evet, İbrahim Hazer Yozgat'ta bulunduğu sırada kendisine bir telefon geliyor. Telefon açan kişi kargo şirketinden olduğunu, kendisinin özel bir kargosu olduğunu, başkasına teslim edemeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine adresine gidiyor ve oraya bir normal araçla, otomobille bir kargocu olduğunu söyleyen kişi geliyor. Aracının bozulduğunu, bu aracı da birisinden emanet olarak aldığını, acele bir şekilde bu kargo teslim tutanağını almasını söylüyor. Kendisi uzatılan teslim tutanağını ve altındaki evrakı imzalıyor. Sonra kendisi plaketi alıyor ve içerisinde de Konya'dan bir dernekten plaket aldığı yazıyor. Altında da bu paketin altında da Konya şekeri bulunuyor 1 kilo. Allah Allah diyor vesaire diyor. Ödül göndermişler. Demek ki hayırseverliklerimizle ilgili bir ödül diyor. İbrahim Bey bu olaydan kısa bir süre sonra bir gün evine, bankadaki tüm parasına, tüm mal varlığına arkadaşlar toplamda 2 milyon 300 bin euroluk haciz konuluyor. Ne oluyor diyor ve araştırıyor bu olayı. Kendisi imzalamış olduğu bu teslim tutanağının altında boş bir senete imza atmış, attırılmış. Ve kendisi Alman vatandaşı birinden borç almış gibi gösteriliyor. O kişiler de bu senedi götürüyorlar, işleme sokuyorlar, icraya sokuyorlar. Ödenmiyor tabii. Böyle bir borcundan dahi haberi yok ki ya. Böyle bir borç yok çünkü. Hayal. Ve bu vatandaşımızın İbrahim Hazer'in tüm mal varlığına tedbir kararı konuluyor. Şu anda hareket edemiyor. Tüm her şeyine. Şimdi arkadaşlar elbette hukuk yoluyla çözülecektir. Adalet geç de olsa eminiz ki tecelli edecektir. Şimdi böylesine basit bir şekilde insanlar nasıl dolandırılır arkadaşlar? Bunu kabul etmek mümkün değil. Kargocu diye gelen hokkabaz sana bir şey imzalatıyor. İmzalamış olduğun şey seni borçlandırıyor. Bu kadar kolay borçlanma olur mu arkadaşlar? Ve bunu yurt dışında yaşayan bir gurbetçi vatandaşımıza, kendi memleketine bu kadar hizmetleri bulunmuş hayırsever bir vatandaşımıza yapıyorlar. Belli kendisini tanıyan birileri. 2 milyon 300 bin euroluk senet. Şimdi mahkeme soracak, diyecek ki sen bu kişiyi tanıyor musun? Hayır. Sen bu kişiyle herhangi bir ticaretin, alışverişin oldu mu? Hayır. Karşı tarafa da diyecek ki sen bunu nereden tanıyorsun? Onlar şöyle yapıyorlar. Bu senedi asıl sahibi bir Alman diyor. O senedi götürüyor bir Türkiye veriyor ya da başka birine veriyor. Diyor ki ben diyor senedi bu Almandan aldım, bundan aldım diyor. Ben tanımam diyor. Ben paramı isterim diyor. Silsileyle bir şekilde bu parayı ödemeyecek ama şu anda yaşamış olduğu sıkıntı, yaşamış olduğu bu çile gerçekten kabul edilebilir, vicdani ve ahlaki değil arkadaşlar. Şimdi bu sözlerim benim dolandırıcılara değil, dolandırıcının vicdanı, ahlaki, dini, imanı olmaz. Ayrı bir şey. Böyle bir şey düşünüyorsa zaten bu insanlara söyleyecek tek bir şeyimiz var. O da Allah ıslah etsin. Şimdi mutlak surette şu yapılması gerekiyor. Şimdi Hasan Bey de, İbrahim Hazer Bey de belirtmiş. Demiş ki bu tarz adi senetler yani borçlanılacak bu kadar basit senetlerin mutlaka noter huzurunda olması ve bunların kabul edilmesi gerekiyor. Çok doğru bir teklif arkadaşlar. Bu şekilde çok mağdur olan var. Bakın Türk hukukunda yine bir şey var. Şimdi siz örneğin Ali Veli diye bir adam var. İcra dairesine gidiyorsunuz, herhangi bir icra dairesine. Diyorsunuz ki bu adamın bana 10 milyon lira borcu var. Ya da 10 milyon euro borcu var.
Bu kişinin adresine bir tane icra dairesinden tebligat gidiyor, mektup gidiyor. O kişi adresine teslim edildi ya da evde yokken yaşamış olduğu yerin, mahallenin muhtarına teslim edilirse bunu 7 gün içerisinde almak zorunda. Kendisi de alırsa gidip icra dairesine 7 gün içerisinde itiraz etmezse bu borcu ödemek zorunda. Bu kadar bak. Ortada bir borç yok. Hayal, hiçbir şey yok. Sen diyorsun ki ulan ben bunu borçlandı. Dolandırıcılar çok yapıyor bunu. Onun için anlatıyorum bunu. Aman size böyle bir kağıt vesaire gelirse borç kağıdı 7 gün içerisinde o icra dairesine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bir dilekçe yazıyorsunuz. Şu numaralı ilamsız takip deniliyor bunlara. Böyle bir borcum yoktur, kabul etmiyorum diyorsunuz ve bu şekilde bu borçtan kurtuluyorsunuz. Karşı taraf bu parayı almak istiyorsa sizden gidip dava açması gerekiyor ve bu borcu ispatlaması gerekiyor. Soracak, bu borcu sen neden paramı verdin, ticaret mi yaptın, faturanı getir, onu getir, bunu getir diyor. Tabii böyle bir şey olmadığı için karşı taraflar bu 7 günlük şeyi deniyorlar. Yerse. Bakın bu çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Bakın bu anlattığım olayla ilgili çok gurbetçi vatandaşımızın mağduriyeti var. Adresi Türkiye'de olan, kendisi yurt dışında olan insanların muhtarlıklarına bırakıyorlar. Kendisi olmadığı için 7 gün içerisinde alınmak zorunda. Bunun için de yapacağınız şey şu arkadaşlar. Bakın E-Devlet'e giriyorsunuz. Bu icra takipleriyle ilgili. E-Devlet'te arama bölümüne, search bölümüne şunu yazıyorsunuz. Sağ üst köşede. İcra dosyası yazıyorsunuz, arıyorsunuz. Eğer hakkınızda açılmış bir icra dosyası varsa burada çıkıyor arkadaşlar. İcra dosyası. Sorgula diyorsunuz, çıkıyor. Ve buradan siz girip görebiliyorsunuz. Hakkınızda açılan bir dosya var mı? Aynı zamanda varsa şunu yapıyorsunuz. Detayını öğrenmek için E-Devlet üzerinden yine Vatandaş UYAP. Vatandaş UYAP arkadaşlar yazıyorsunuz. Vatandaş UYAP'a girdiğiniz zaman da bu hakkınızda açılan davanın ya da icra dosyasının bütün nüshalarını orada internet üzerinden görebiliyorsunuz. Kim açmış, ne olmuş, ne zaman açmış, istenen para ya da dava ne? Vatandaş UYAP. Unutmayın bunu arkadaşlar. E-Devlet'in içerisinden girebiliyorsunuz buna. Bu şekilde hakkınızdaki bütün dosyaları görebilirsiniz. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Hainler, dolandırıcılar maalesef hiçbir zaman bitmeyecek. İyi insanlar da bitmeyecek. Ama hukukun özellikle bizim ana vatanımız olan Türkiye'de hızlı bir şekilde çalıştığını söylememiz mümkün değil. Maalesef yasalar yetersiz. Dolandırıcıların kurbanı oluyorlar. Şimdi bakın az önce anlattım İbrahim Hazar Bey'in yaşamış olduğu bu sıkıntıyı. Şimdi bu adamın, bu vatandaşımızın suçu günahı ne? Şimdi bu mal varlığına şu anda el konulmuş vaziyette. Ne yapacak? Derdini nasıl anlatacak? İnanılır gibi değil. Yani elbette hakim, savcı da diyecektir kardeşim bu ne? Bunlar dolandırıcı belli. En azından öyle umut ediyorum. Yoksa bu vatandaşımızın durumu sıkıntı. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız tekrar ediyorum. Lütfen E-Devlet'e girin. Söylediklerim sorgulamaları mutlaka yapın. İcra dosyası diye sorguluyorsunuz. Hakkınızda açılmış herhangi bir icra dosyası varsa çıkar. Dava dosyası değil. Dava dosyası mahkemeler. İcra dosyası ayrı bir şey. İcra dosyaları onlar. Bakın böyle adi borçlanma deniliyor buna. Bunlarla ilgili olarak mutlaka kontrollerinizi yapın. Aksi halde bakın beyefendinin başına gelen olay gibi başınıza çok üzücü olaylar gelebilir benden söylemesi. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler de bu olaylarla ilgili düşüncelerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da belirtin. Bunun yanı sıra benim sizlerden bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşmamız için bu gerekli. Sizlerden bunu hasreten rica ediyorum. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.